Değerli izleyicilerimiz, yurt dışında yaşayan, emekli olan ya da Türkiye'den emekli olmak isteyen tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir konuyu bugün sizlerle paylaşacağım. Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere yurt dışı emeklilik şu anda yaklaşık 450.000 TL para yatırarak elde edilen bir hak. Kimin hakkı? Yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın yararlanabileceği bir hak bu arkadaşlar. Yasal bir hak. Aynı zamanda yurt dışında hiç çalışmayan ya da çalışmamış olan hanımlar da, ev hanımları da bu haktan yaklaşık 450.000 lira ödeyerek emekli olabiliyor. Şimdi değerli izleyicilerimiz, 31 Ekim 2019 tarihinde bir yasa çıktı. Bu yasadan sonra emeklilik için ödenecek olan paranın miktarı bu kadar yükseldi. Her yıl Ocak ayında bu yeniden hesaplanıyor ve yeni rakam belirleniyor. Daha önce SGK'dan emekli olurken şimdi insanlar Bağkur'dan emekli oluyor. Daha önce yaklaşık 6.000 gün civarında vatandaşımız borçlanarak emekli olabiliyordu. Şimdi 9.000 gün borçlanmak zorunda. Peki bir vatandaşımız 450.000 lira civarında bir para yatırdığında ne kadar yurt dışı emeklilik maaşı alacak? Alacağı para maksimum 2.000 TL civarında. Şimdi arkadaşlar, ne kadar doğru? Emekli olur musunuz? Olmaz mısınız? Basitçe bir hesap yapalım. 450.000 lira olduğunu varsayarsak yaklaşık 44.000 euro para ödememiz gerekecek. 45.000 euro öde, alacağın para 200 euro. Yaklaşık 200 euro. Bu para verilir mi, ödenir mi? Bunun hesabını siz yapın. Bunu bilemiyorum. Yine değerli izleyicilerim, önemli bir konu. Vatandaş şunu soruyor. Diyor ki, ben Türkiye'den emekliyim. Almanya'dan da emekliyim, Fransa'dan, Hollanda'dan ya da yaşamış olduğu herhangi bir ülkeden de emekliyim. Benim emekli maaşım, Türkiye'deki emekli maaşım iptal edilir mi? Ben sosyal medyadan, YouTube'dan böyle videolar görüyorum diye bize soruyor. Kimlerin emekli maaşı kesilecek, kimlerin iptal edilecek? Şimdi Türkiye'de ve yurt dışında yaşayan bazı insanların almış oldukları bu maaşlar iptal ediliyor arkadaşlar. Önce Türkiye'yi anlatacağım. Ardından da yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan hangilerinin emekli maaşının kesildiğini anlatacağım. Bazı insanlar sahte boşanmalar yaparak, yani mahkemeye gidiyor, başvuruyor, diyor ki ben diyor eşimi artık sevmiyorum, boşanacağım diyor. Hakim de boşuyor. Bu kadınlar boşandıktan sonra annesinden ya da babasından kalan emekli maaşını, yetim maaşını alabiliyorlar. Yasal, bunda hiçbir problem yok. Hatta bazı insanlar 3 tane maaş alıyor. Diyeceksiniz ki nasıl 3 tane maaş alıyor? Eğer kendisi emekliyse bir tane o maaşı alıyor. Babası devlet memuruysa 657'den emekli olduysa onu alıyor. Annesi SGK'dan emekliyse onu da alıyor. 3 tane maaşı bile alabilir. Böyle bir hak var, yasal. Ama bazıları az önce ifade ettiğim gibi sahte boşanmalar yaparak bu parayı alabilmek için devleti kandırdıklarını sanıyorlar. İşte bu insanlar genellikle şikayet üzerine ya da Sosyal Güvenlik Kurumu'nun müfettişlerinin yapmış olduğu incelemeler sonucunda tespit ediliyor. Tespit edildikten sonra bu insanların bugüne kadar almış oldukları tüm maaşlar faiziyle beraber kendilerinden geriye alınıyor, isteniyor. Eğer ödemezse, malı mülkü varsa haciz ediliyor. Böyle bir durum var. Türkiye'de sahte boşanmaların maaşları kesiliyor. Bu bir. Peki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için durum nedir? Bakın. Yurt dışında yaşayan bazı vatandaşlarımız kendilerini Türkiye'de bulunmamalarına rağmen bir iş yerinden, bir yerden sigortalı göstermişler ve yıllarca bu iş yeri sahibine primlerini ödemişler. Böyle emekli olan çok sayıda vatandaşımız var. Biliyorum. Gel zaman git zaman bu insanlar emeklilik müracaatında bulunuyor. Emekli maaşı bağlanıyor.
yıllarca devam ediyor. Sonra bir mektup geliyor kendilerine, yaşamış oldukları ülke Almanya, Fransa, Hollanda nerede yaşıyorsa, deniliyor ki sizin emekliliğinizle ilgili bir şüpheli durum var. Maaşları donduruluyor. Sonra bu kişilerle ilgili olarak müfettişler bir görüşme talep ediyorlar. Bu durumu anlatmalarını, sordukları sorulara cevap vermelerini istiyorlar. Bu kişilere siz nerede çalıştınız? Bu çalıştığınız tarihlerde neden yurt dışındaydınız diye soruyorlar. Çünkü gümrük giriş çıkışlarından, pasaport giriş çıkışlarından her şey biliniyor ve ortada. Kıymetli izleyicilerimiz, şimdi gelinen noktada bu insanlar doğru düzgün iş yerinin adresini bilmez. Ve soruyor müfettiş, diyor ki kaç para maaş alıyorsun? Parayı elden mi aldın? Bankadan mı aldın? Nedir diyor. Bunları soruyor. Cevap yok. Şimdi bu işin iki tane boyutu var. Bir, yurt dışında yaşayan vatandaşımız birilerine güvenmiş, sigorta primini işverene, sigortalı göründüğü iş yerinin sahibine gönderiyor. Şimdi bunda bu vatandaşımız özünde bana soracak olursanız haklı. Gurbetçi vatandaşımız haklı. Şöyle ki haklı. Geçmişte on binlerce vatandaşımız bu şekilde emekli oldu. Devletimiz bu kişiyi emekli ediyor. Yıllar geçiyor. Yıllarca ortaya çıkmıyor. Sonra ortaya çıkıyor. Peki adama sormazlar mı? Sen bugüne kadar neredeydin? Mesela bir kişi bir iş yerinde kendisini sigortalı göstermiş. Ama o işveren sigorta primlerini devlete ödememiş. Sonra ortaya çıkıyor. Adam ufacık bir yerde 50-60 kişiyi sigortalı göstermiş. Onlar zaten, bu tarz insanlar sizlerden bu paraları almak için bu iş tezgah kurmuşlar. Dolandırıcı bunlar. Türkiye'de sigorta primini ödeme yükümlülüğü işverene ait, işçiye ait değil. Yıllar geçmiş. Sonra Sosyal Güvenlik Kurumumuzun müfettişleri bakmışlar, bu kişi hiçbir şekilde devlete sigorta primi ödememiş ama birileri emekli olmuş ve emekli maaşı alıyor. Yıllar sonra çıkıyor ortaya. Şimdi bakın, bugüne kadar olan oldu. Burada bu işin çözüm yolu şu arkadaşlar. Mutlak surette bu tür durumda olan insanlarımızla ilgili bir af durumu ya da bir orta yolun bulunması gerekiyor. Aksi halde bakın, bu şekilde binlerce insan var mağdur durumda. Bunun da çözülmesi lazım. Asıl burada bakın, bu işverenlerin dalına bilinmesi gerekiyor. Devletimizi dolandırmışlar bunlar. Vatandaşın ödemeleri gereken sigorta primlerini ödememişler. Birileri af çıksın derken bana kızıyor olabilir. Bakın geçmişte birileri gelip kendilerini Türkiye'den 3-5 gün, 1 ay sigortalı gösterip daha sonra da bununla da emekliliğe hak kazanmadı mı? Devlet bunu bilmiyor muydu? Arkadaşlar, yapıcı devlet kucaklayıcıdır, yapıcıdır. Devlet vatandaşının sorununu çözmek üzere vardır. Sigorta primleriyle ilgili olarak durum bu. Yani işverenin bu işi tezgahladığı açık bir şekilde ortada. Zaten gurbetçi vatandaşımız her ay bu sigorta prim tutarını bu adama göndermiş işveren ama o ödememiş devlete. Hani şöyle bir şey de yok. Çalışan gitsin devlete ödeseymiş. Öyle bir şey yok ki. İşveren ödeyecek bu parayı. Sözün özü arkadaşlar, bu durumda olan bazı vatandaşlarımızın, yani Türkiye'de çalışıyor görünüp yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan bir kısmının emeklilik maaşları iptal ediliyor. Bu konuyla ilgili ben daha önce de pek çok yayın yaptım biliyorsunuz. Benim size söyleyeceğim şu arkadaşlar. Türkiye'de yurt dışı emekliliği artık hani kalkmadı ama zorlaştırıldı. 44 bin euro civarında bir para bugünün rakamıyla öderseniz 2000 TL civarında bir para alırsınız. Bunun dışında ben seni bir yerden sigortalı göstereyim, şunu yapayım, bunu yapayım diyenlere paranızı falan kaptırmayın. Yine yanlış anlaşılmasın. Yurt dışı emekliliği yapanların maaşları kesilmiyor. Onlar toplu bir para ödediler. Onlarla ilgili sorun yok arkadaşlar. Türkiye'de çalışıp günlerini doldurmuş gibi gösterip emekli olanlarla ilgili sorun var. Yurt dışı emekliliği yaptıranlarla ilgili sorun yok arkadaşlar.
Bunu bilinmesini rica ediyorum. Yani geçmişte toplu bir para ödeyip emekli olanlarla ilgili sıkıntı yok. Bunu bilin. Benim sizden ricam şu arkadaşlar. Özellikle sosyal medyada görüyorum arkadaşlar. Sizi şöyle emekli ederiz, böyle emekli ederiz diye bilmem ne sosyal güvenlik uzmanıyım ben, bilmem ne uzmanıyım diye birileri var. İşini dürüst yapanlara sözüm yok bu arada. Bunların pek çoğu bizim gurbetçi vatandaşımızı tokatlamış, amiyane tabirle dolandırmış tipler. Geçmişte bunların pek çoğu Almanya'ya gelip, Fransa'ya gelip, oraya gelip, buraya gelip sizi şöyle emekli edeceğiz, böyle emekli edeceğiz, şunu yapacağız, bunu yapacağız deyip paraları alıp danışmanlık ücreti adı altında paraları toplayıp gidenler. Aynı tıpkı bu holdingçiler vardı ya, holdingçiler. Onlar gibi. Ne oldu holdingler? Ortada hiçbir şey yok. Olan vatandaşın parasına oldu. Hiç kimse de bu holdingçilerle ilgili ağzını açıp söylemiyor. Demiyor ki bu kadar gurbetçi vatandaşımızın parasını aldılar, dolandırdılar. Nerede? Bir tane adam cezaevine girdi mi? Girmedi kardeşim. Hiç kimse de gurbetçinin bu hakkını savunmadı. Diyeceksiniz ki vatandaş vermeseydi. Kardeşim güvenmek suç mu? Devletin bunları gel kardeşim buraya sen bu kadar gurbetçiden para aldın. Nerede bu paralar? Ver vatandaşın parasını demesi gerekmiyor mu? Neymiş? Kârına da zararına da ortağız. Bu hokkabazlık. Başka bir şey değil. Bu adamlar dolandırıcı. Hepsi dolandırıcı bunların. Değerli izleyicilerim bu konuyla ilgili varsa sorularınız lütfen videonun altına yazın. Bunun yanı sıra gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa da bunları da bize aşağıya videonun altına yazabilirsiniz. Bunları da elimizden geldiği kadar sizler için cevaplandırmaya çalışacağım. Bunun yanı sıra size bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Daha fazla insana ulaşmamız için mutlak surette videomuzu beğenmenizi ve kanalımıza da mutlaka abone olmanızı sizlerden rica ediyorum. Gerek ana vatanımız Türkiye gerekse dünyanın dört bir yanından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.